Türk futbolunda ve dünya futbolunda hareketli bir gündem var. Bir yanda Galatasaray'ın transfer masasında patlayan ilk bomba, diğer yanda Dünya Kupası'nda ezberleri bozan bir gerçek, bir yanda da milli takımımızın turnuva karnesi ve yorum dünyasının sert özeleştirisi. Bu üç başlık ilk bakışta ayrı dünyalar gibi görünse de aslında aynı futbolun üç farklı yüzü: umut, taktik ve hesaplaşma. Gelin bu üçünü tek tek, sakin sakin konuşalım. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına transfer döneminin ilk bombasıyla başladı. Kolombiyalı golcü Von Durn, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak İstanbul'a geliyor. İki kulüp prensipte anlaşmaya vardı, resmi imzalar için gözler takvimin ilerleyen günlerine çevrildi. Sarı kırmızılı taraftar, hücum hattına eklenecek bu genç santrafordan umutlu. Peki kim bu Von Durn? Henüz 22 yaşında olması, onu sadece bugünün değil, geleceğinde oyuncusu yapıyor. Bu yaş, aynı zamanda Galatasaray'ın 23 yaş altı kadro kotasına birebir uyuyor, yani hem sportif hem de idari açıdan akıllı bir hamle. Genç bir golcüyü erkenden bünyeye katmak, uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor. Aslında Durn, Türk futbol severler için yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymiş, kiralık olarak Süper Lig'de 21 maça çıkmıştı. O dönemde 5 gol ve 3 asistle skora katkı vermiş, ligin temposuna ve atmosferine alışmıştı. Bu tanışıklık, adaptasyon sürecini kısaltabilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor. Transferin arkasında güçlü bir irade var. Anlaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk birlikte onayladı, yani hem yönetim hem de saha ekibi aynı isimde buluştu. Bu tür bir mutabakat, bir transferin sağlıklı ilerlediğinin en net göstergesidir. Resmi açıklamanın Temmuz ayının başında yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan senaryo şu: Buruk için bu hamle bir B planı, yani Victor Osimhen'e alternatif arayışının bir sonucu. Üstelik transferin, Mauro Icardi'nin kalıp kalmamasından bağımsız ilerlediği konuşuluyor. Bunlar henüz birer iddia, ancak hepsi aynı yöne işaret ediyor: Galatasaray hücum hattında derinlik istiyor. Ve tam da bu noktada gündemin ikinci başlığına, sahanın içindeki büyük derse geçiyoruz. Şimdi sahanın içine, Dünya Kupası'na geçelim. Bu turnuvada uzun yıllardır doğru kabul edilen bir ezber bozuldu, topa sahip olmak, artık tek başına kazandırmıyor. Yıllarca top sahipliğini üstünlüğün ölçüsü saydık, ama bu turnuva bize hakimiyetin ve sonucun her zaman aynı şey olmadığını hatırlattı. Bu gerçeğin en çarpıcı örneği Almanya-Paraguay maçıydı. Almanya topa çok daha fazla sahip oldu, oyunu kurdu, ama sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Kendi standardının belirgin biçimde altında kaldı, topu tuttu ama tehdit üretemedi. Paraguay ise, az topla çok iş yaparak sahadan galip ayrıldı. Alınacak ders netti: hakimiyet, tek başına golün garantisi değil. Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro, turnuva öncesinde takımının en sinir bozucu ekip olacağını söylemişti. Onun anlatısı sadece taktikten ibaret değildi, kızıl toprakta, çıplak ayakla, anne babanın fedakarlığıyla büyüyen bir takımın hikayesini duygusal bir dille anlattı. Ve sahada sözünü tuttu. Futbolun sadece sistemle değil, kimlikle ve inatla da kazanıldığının bir hatırlatmasıydı. Aynı turnuvada Fas ise güzel futbolun temsilcisi oldu. Topu tutmakla doğru kullanmayı birleştirdi, akıllı bir oyunla Hollanda'yı eledi ve uzun bir süredir devam eden yenilmezlik serisini korudu. Fas'ın çıkışı, Almanya'nın hayal kırıklığının tam tersi bir örnekti. Dersi tek cümlede toplayabiliriz: bu Dünya Kupası'nda topu tutmak değil, doğru kullanmak kazandırıyor. Şimdi sıra bizim aynada kendimize bakacağımız üçüncü başlıkta. Ve gelelim son başlığa, kendi aynamıza. Yorum kanalları son 24 saatte, milli takımın Dünya Kupası karnesini masaya yatırdı. Tablo buruktu, turnuvada tek galibiyet Amerika maçında geldi, geriye kalan tabloya ise hayal kırıklığı hakimdi. Sonuçta erken bir veda yaşandı ve tartışma sahadan ekranlara taşındı. O tek sevincin kırılma anı Arda Güler'di. Turnuvadaki ilk golümüzü atarak takımı rahatlattı ve bunu yaparken en genç gol rekorunu da kırdı. Golün öncesinde Barış'ın asisti vardı, Arda ise o maçtaki 3 golünde içinde yer aldı. Karanlık bir tabloda parlayan bu genç yıldız, geleceğe dair umudu tek başına ayakta tuttu. Yorumculara göre maçın kritik hamlesi orta sahadaydı. Salih Özcan basmadık yer bırakmadı, takımı adeta ateşleyen isim oldu. Onun yanında Orkun Kökçü'nün mücadelesi, Ozan Kabak'ın teknik oyunu ve Can Uzun'un asist katkısı öne çıkan başlıklardı. Bu isimler, doğru kurgu bulunduğunda takımın nasıl bir enerjiye kavuşabileceğini gösterdi. Ama yorumcuların asıl tepkisi istatistiğe yönelikti: 62 şut atıp gol bulamamak savunulamadı. Ortak çağrı tek bir cümleydi: özür dilemek.
Sonuçta bugün konuştuğumuz 3 başlık, transferdeki umut, sahadaki taktik dersi ve milli takımdaki öz eleştiri, aynı futbolun 3 farklı yüzüydü. Sizce bu 3 başlıktan hangisi Türk futbolunun geleceği için en belirleyici? Yorumlara yazın, kanala abone olun ve bu dosyaları birlikte takip etmeye devam edelim.